Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle İbn Sina'nın İşaretler ve Tembihler adlı eserinin son kısmındaki Nasihat adlı bölümü müzakere etmek istiyorum. Çok kısa bir bölüm ama içinde bize söyledikleri çok önemli ve değerli arkadaşlar. İbn Sina bize şöyle hitap ediyor. Senin zeki olman ve sıradan insanlardan beri olman her şeyi inkar ederek karşı koymana sebep olmasın. Yani bir takım bilgilere vakıf olman, işte zeka seviyesi olarak üstün olman, senin insanlar arasındaki ilişkilerinde duyduğun her şeyi inkar edecek, onlara her şeyine itiraz edecek, anlamadan, dinlemeden itiraz edecek bir konuma sevk etmesin diyor. Zira böyle bir tavır hafif meşreplik ve acizliktir diyor. Çünkü ilim sahibi olmanın bir vakarı olması lazım. O vakar da İbn Sina'ya göre nereden geliyor? Bilgiden geliyor arkadaşlar. Yani bir şeye itiraz edeceksek bu bilgiye dayalı olmak zorunda. İbn Sina bunu bizim için özellikle vurguluyor. Yani ne kadar bilgi olursan ol, ne kadar yüce bir zekaya sahip olursan ol, mutlaka karşı görüşü dinleyip anlaman, bütüncül olarak değerlendirip ondan sonra konuyla ilgili görüş belirtmende fayda var diyor arkadaşlar. Şimdi devam ettiğimiz zaman açıklığı henüz senin için belli olmayan bir şeyi yalanlamadaki ihlalin, elinde herhangi bir delil bulunmayan şeyi doğrulamandaki ihlalinden farklı bir şey değildir. Yani delil olmadan yalanlamak da, delil olmadan doğrulamak da bir bilim insanına yakışmaz arkadaşlar. Eğer bizler bir şeyi kabul ya da red ediyorsak, o konudaki lehte ya da aleyhteki görüşleri bulup, anlayıp, çaprazlama olarak farklı noktalardan okuyarak, farklı bakış açılarıyla sentezleyerek, anlayarak, dinleyerek konu hakkında bir görüşe ve karara ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Aksine senin imkansızlığına kesin bir kanıt bulmadığın sürece kulak verdiğin şeyi yadırgamak seni rahatsız etse bile orada durman ve durup düşünmen gerekir. Yani insan çok olağanüstü bir şey duysa bile buna direkt olarak karşı çıkmak yerine olayı dinleyip acaba burada ne denilmek isteniyor şeklinde bir soruyla yaklaşması lazım. Bu tam bir akademik tavırdır. Çünkü akademisyen ya da öğrenme heveslisi insan ya da ilmin talibi olan kişi böyle davranmalı. Niye? Çünkü eğer bunu sağlamazsa ben oldum, ben biliyorum dediği anda artık öğrenmeyi de kesmiş olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla senin için doğrusu buna benzer şeylere kesin kanıtı kurulu olan tart etmediği sürece imkan dairesinde serbestlik vermendir. Yani kesin kanıt ortaya çıkıp bunu değillemediği sürece bizim bu tip şeylere olasılık vermemiz ama ne kabul ne de red cihetine yönelmeden olayı araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bil ki doğada senin garipseyeceğin şeyler vardır. Ve faal yüce kuvvetler ile edilgin aşağı kuvvetlerin garip şeyler üzerinde toplanmaları söz konusudur. Burada da İbn Sina bize bu farklı gelen şeylerin mutlaka bir sebebinin olduğunu ve bu sebebinin de Sudur Nazariyesi'nde hatırlayacaksınız. Ayüstü alem ve ayaltı alemde. Ayüstü alemde faal yüce kuvvetler dediği akli olarak ortaya konulan şeyler, ayaltı alemde de maddi olarak ortaya konulan şeylerin arasındaki ilişkiden kaynaklandığını söyler. Yani burada İbn Sina diyor ki olayın sebebini kavrarsanız, yüce sebeplerini de aşağı sebeplerini de kavrarsanız olayı çözümlemeye ve olayın künhüne vakıf olmaya ulaşırsınız diyor. Onun için de bugün günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu arkadaşlar. İnsanlar kendileri için bir takım kabuller oluşturup o kabulleri doğrulamayı ilim zannediyorlar. Halbuki İbn Sina bize bu noktada ne diyor? İlim tahkik edilerek ulaşılan sonuçlardır. Bilgileri sürekli olarak denetleye araştırarak, üzerinde incelemelerde bulunarak gittiğimiz zaman bir neticeye ulaştığımız sonuçlardır diyor arkadaşlar. Yani bir ilim adamı her duyduğu, gördüğü şeyi ne kabul ya da ne red cihetinden ele almalı. Öncelikle araştırıp olayın doğruluğunu anlamalı, dinlemeli ve ondan sonra kararını vermeli. Tanımlar Risalesi'nde de özellikle bunu vurgular. Tanımlar Risalesi'nin giriş kısmında tanım yapmanın ne kadar zor olduğunu, buna girişenin bu noktada ne kadar zahmete katlanacağını bildiğini açıkça söyler ve orada şunu söyler. Bu kadar zor olan bir şeyi İbn Sina gibi bir kişi yaparken bile şunu söylüyor arkadaşlar. Aranızdan bir kişi çıkar da bana doğruyu gösterirse ben onu kabul ederim diyor. İşte burhani metot dedikleri, yani aslında İbn Sina'nın, Farabi'nin ortaya koyduğu sistemi güçlü kılan da bu. Yani gün değiştikçe
o konuda getirilen burhani kanıtlamalar ilerledikçe bilim insanının ya da araştırma yapan kişinin yapması gereken ne arkadaşlar? O burhani metodu sağlayarak doğru bilgiyi gördüğü zaman onu hiçbir komplekse girmeksizin kabul etmek ve onun gerçekliğini çok yönlü olarak araştırmaya devam etmektir arkadaşlar. İbn Sina'nın nasihatı bize bugün bunları söylüyor. Sorularınız ya da bu konuyla ilgili önerileriniz varsa bunları mesaj olarak gönderebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.